Herkese merhaba. Bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün olsun. Şimdi altın ve gümüşle devam ediyoruz analizlere. Altında dün bahsettiğim şu 2075-2066 direnç bölgemiz vardı. O bölgeye ulaştık ve buradan sert satışlar gördük. Aynı zamanda bahsettiğim RSI'de bir uyumsuzluğumuz vardı. Bu uyumsuzluk halen devam ediyor. Dün de söylemiştim zaten bir 2075'lere doğru hareket gelebilir. Bu RSI'daki uyumsuzluğa rağmen demiştik. Ve dün o yükselişi de yaşadık. Şu Fibonacci seviyelerimizi de bir düzeltip güncelleyip burada olası düşüşlerde takip edeceğimiz seviyeleri tekrar bir güncellemiş olalım. Şurada bir destek bölgemiz var 1950-1946 aralığından geçen. Burası aynı zamanda Fibonacci %61.8 1949'dan geçiyor. Bu bölge önemli olacak. Buraya kadar olan satışları düzeltme olarak görürüz. Yalnız bu bölgeye kadar gelmesi satışların burada yatay bir banda girdiğimizin teyidi olur. Ancak altında yükselişin son bulduğunu söyleyebilmemiz için 1938 desteğinin kırılması gerekir. Aksi takdirde altında halen yönün yukarı olduğunu söylemeye devam edeceğiz. Şimdi şuradan hafta sonu yaptığım orta ve uzun vadeli hedeflerimizle ilgili bir analiz vardı. Onu bir hatırlatmak istiyorum. Bakın burada 1975 önemli olacak demiştik. Şu çanak formasyonu tamamlanmış oldu. Şimdi önümüzdeki süreçte bu çanak formasyonu fincan kulp formasyonuna mı dönüşecek? Yani aşağıda 1965-1916 bu bölgelerden birine düşüşler gelip tekrar buradan alımlar mı gelecek? Yoksa doğrudan bu çanak formasyonunu çalıştırıp bu çanağın yüksekliği kadar yükselişler mi göreceğiz? Bu çanağın yükselişi 3500 hedefini getirecek karşımıza. O yüzden önümüzdeki bu bir hafta 10 gün şu 2075'in kırılıp kırılmaması önemli olacak. Şu an için güzel satışlar görüyoruz aslında bugüne dair. Buradan gelecek olan satışların gene bütün bu yükseliş süreci boyunca konuştuğumuz önemli direnç bölgeleri vardı. Şimdi destek olarak çalışacak mı? 1965-1916. Bu bölgelere doğru geri çekilmeler, yükselişin devamı ve bizim o orta ve uzun vadeli analizlerimizin hala güncelliğini koruduğunu bize gösterecek. Ancak aşağıda 1916'yı kıracak olursa bu orta ve uzun vadeli analizlerde bir güncelleme yapmak gerekebilir. Ancak tabii henüz bunları konuşmak için çok erken. Biz kısa vadeli analizlerimizden şu 1938 kırılıyor mu? Yoksa bu yükseliş devam mı ediyor? Bunu takip edeceğiz. 1938'in kırılması aynı zamanda şu 1780'lerden başlayan yükseliş trendimizin de kırıldığı anlamına gelir. O yüzden burası çok önemli olacak. Tabii yukarıda da 2075'in kırılması o orta ve uzun vadeli hedefimize doğru hareketin devam edeceğini bize gösterecek. Şimdi hemen hızlıca bir gümüşe de bakalım. Gümüşte de gene bir RSI'de uyumsuzluğumuz vardı. Bu uyumsuzluk halen devam ediyor. Gümüşte de direnç olarak gördüğümüz 26.83-26.73 bölgesi vardı. Şu an buradan satışlar görüyoruz. Bunun Fibonacci seviyelerini düzelttiğimizde, güncellediğimizde aşağıda 24.98-24.86 desteği çok önemli olacak. Yine Fibonacci %61.8 bu bölgeden geçiyor. Aynı zamanda bu bölgenin kırılması gümüşteki şu yükseliş trendinin de artık sonuna geldiğimizi bize gösterecek. Orta ve uzun vadeli analizlerimizde gümüşe tekrar bir baktığımızda burada 30 dolara kadar bir hareketin gelmesi gerekiyor ki bu orta ve uzun vadeli analizimizin hedeflerine doğru hareket ettiğimizi söyleyebilelim. Yalnız burada bir oluşan çanak da denebilir ama şurada bir esas çift dibimiz var bakın. Bunun hedefine ulaşacak mıyız? Onu takip edeceğiz. Bu da takribi 30 dolara geliyor. Yani şu çift dibin çalıştığını söyleyebilmemiz için 30 dolara kadar burada yükselişlerin devamını görmemiz lazım. Ancak burada bir direnç bölgemiz vardı. 26.77, 26.40. Şu an bu bölgeden bir satış geliyor. Bu hafta açıkçası bu direnç bölgemiz önemli olacak. 30 dolara doğru hareketlerin güçlenmesi için
Ancak o takdirde şu yükseklik kadar bir hareketin gelmesini bekleyebiliriz. Ancak tabii biz gene kısa vadede şu destek bölgemizi 94.86 kırılıyor mu? Bunu takip etmeye devam edeceğiz gümüşte. Altın ve gümüşte bu düzeltmelerin gelmesi de sağlıklı olacaktır. Normal karşılanır. Çünkü şu yükseliş oldukça sert oldu aslında. Tabii bu yükselişin devamı için de gene Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri de yakından takip etmemiz gerekecek. Şimdi gramlara geçmeden önce bir altın-gümüş rasyosuna da bakmak istiyorum. Şurada hatırlarsanız bir yatay bantta takipteydik ve yukarıda 77-37, 77-15 direnç bölgesi olarak çalışmıştı. Şu an açıkçası net bir görüntü sergilemiyor altın gümüş rasyosu. Yukarıda 77-87 geçiliyor mu? Bunu takip edeceğiz. 77-87'nin geçilmesi altın ve gümüşte de satışların derinleşebileceği anlamına gelecek. Aşağıda ise takip edeceğimiz destek bölgesi 76.02-75.85 aralığında. Yani şurada bakın bir düşen tepeler mevcut. Yalnız dipler de yükseliyor. Burada bir sıkışma sürecinin içine girmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu sıkışmadan ne yöne kırıp çıkacağı önemli olacaktır. Altın ve gümüş rasyosunu buradan takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi hemen bir gramlara geçelim. Gramlar dolar Türk lirasının desteğiyle yükselişini sürdürüyor aslında. Onsların geri çekilmelerinden şu an için etkilenmemiş durumda. Burada da Fibonacci seviyelerimizi güncellediğimizde aşağıda şu alan önemli olacak. 887-877 gram altın için. Bu bölge kırılmadığı sürece yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu bölgeye doğru olası satışları bir düzeltme olarak görebiliriz. Gram gümüşe geçersek, gram gümüşte de şu Fibonacci seviyemizi düzelttiğimizde gene destek bölgemiz burada 11.36-11.24 aralığından geçiyor. Bu bölge kırılmadığı sürece en kötü ihtimal bu bölgede yataya geçtiğimizi söyleyebiliriz. Aksi takdirde zaten yükselişlerin devamını bekliyorum. Dolar Türk lirasındaki yükseliş beklentimden ötürü. Yalnız tabi dolar Türk lirasında da şunu tekrar bir hatırlayalım. Şu an için 14.60 savunulacak mı? Bunu takip edecektik. Bugün şu an üstünde hareketler görüyoruz. Ancak burada gün kapanışı önemli olacak. Ve saat 6'dan sonra gelen satışlardan ötürü tekrar bir 14.60'ın altına çekebilirler akşam. Gerçi son zamanlardaki müdahalelerine baktığımız zaman çok zayıf kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla kamu bankaları ve Merkez Bankası'nın da eli sanki biraz zora girmeye başladı bu yükselişte. O yüzden gramlar için dolar Türk lirasını mutlaka yakından takip edeceğiz. Bugün için de önemli destek bölgemiz 12.07'den geçiyor. Bu bölge kırılmadığı sürece yön yukarı diyeceğiz. Altın içinde günlük desteğini tekrarlayalım. 938 altında kalıcılık olmadığı sürece gram altında da yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz. Evet, altın ve gümüşten bugünlük bu kadar. Ukrayna ve Rusya Savaşı ile ilgili gelişmeler çok önemli olacak. Bunları yakından takip edeceğiz. Olası geri çekilmelerinde boyutlarına, mesafelerine bakıp destek bölgelerimizi takip edeceğiz. Evet, tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.